Bugün elimde no name sayılabilecek böyle bir uydu alıcısı var. Eski basit bir alıcı. İşte LNB girişi, video, audio çıkışları. Enteresan bir şekilde RF çıkışı var. Bu RF çıkışı SCART girişi olmayan televizyonlar için normal antenden bağlamak üzere yapılmış. Bir RS-232 girişi var. Gördüğünüz gibi çok basit bir yapı. İşte bir güç kaynağı, bir de dijital kart var. Her zaman yaptığım gibi bu güç kaynağı modüllerini ben ayrıca kullanmak üzere saklıyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane değişik gerilim var üstünde. Çeşitli yerlerde kullanılabilecek bir güç kaynağı. Bu da RS-232 çıkışı. Gördüğünüz gibi çok basit bir anakart. İşte bir tane ana işlemci var. Hemen hemen bütün işleri o yapıyor zaten. Şu RF modülatör enteresan ama. Eskiden Commodore 64 vesaire eski bilgisayarlarda da bu olurdu. Televizyonların anten girişinden normal VHF ya da UHF sinyal verirdi. Demek ki bu oldukça eski bir uydu alıcı ki SCART olmayan televizyonlar için de bir çıkış vermişler. Burada bir açma kapama
düğmesi ve de ön panel kaldı. Güzel bir anahtar. İşe yarayabilir. Bu ön paneller de genelde birbirlerine benziyorlar. İşte bir gösterge var, birkaç tane düğme var ve bunları tek başına kontrol eden işte bir tane çip var burada. Bunu da aslında bir modül olarak saklayıp hani çipi programlayarak başka bir cihazın kullanıcı arayüzü olarak kullanabilirim. Evet, uydu alıcısından çıkan bütün devreler bunlar. İşte bir tane RS-232 konektörü, bir anahtar, bir güç kaynağı. Bunu dediğim gibi modül olarak saklayacağım. 3 tane çıkış voltajı var. Bunu da bir ara birim olarak kullanabilirim. Bunu da bu şekilde saklayacağım. FD 650 yazıyor zaten. Hangi entegreyi kullandığını da yazmışlar üstüne. Bu anakart çok fazla ilgimi çeken bir şey değil ama şu RF modülatör belki enteresan olabilir. Onu da söküp bir devrede deneyebilirim. Şurası uydu alıcı kısmı. İşte sinyal prosesörü. Burada RF modülatör. Açıkçası çok daha üstünden alınabilecek bir parça yok. Sadece RF modülatörü. Bir de kumandasına bakalım. Tabii bu kumandalarda genelde bir şey göremezsiniz ama göstermiş olayım ben gene de. Çünkü genelde üstü epoksi ile kaplı bir çip koyuyorlar. Bir tane de LED oluyor içinde. Bu arada piller de akmış zaten.
Şöyle bir zorlayıp açalım bakalım. Evet, her zamanki parçalar işte. Lastik bir keypad. Dediğim gibi bir tane infrared led. Şurada bir tane seramik rezonatör. Bir de bahsettiğim üstü epoksi kaplı çip. Uzaktan kumandanın içi, hepsi bu kadar. Evet, eski basit SD bir uydu alıcıyı söktük. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum.